Şimdi kader bunun neresinde? Düştü öldü. Polisler geldi. Kim öldürdü bunu? Ben seni gösteririm dedim. Bugün çok derin bir konuya parmak sokacağız. Konumuz kader ve tesadüfler. İlk sorumu soruyorum. Hangimiz tesadüflere inanıyor? Hepiniz mi? Ah benim zavallı proleterlerim. Ah benim canlarım, indirin elleri, tamam. Bu durumda tesadüflere inandığımıza göre kadere hiç mi inanmıyoruz? Öyle mi Nurhan Hanım? Olur mu öyle şey Necati Bey? Biz hepimiz kadere inanıyoruz. Alnımızda ne yazıldıysa o olur. Peki, şimdi ben bu yumurtayı aldım kendi irademle. Bu yumurtayı bırakırsam ne olur? Yere düşer, kırılır. Yere düşer. Aferin. Ama yine benim irademle olur. Yani kararı ben kendim veriyorum, değil mi? Şimdi kader bunun neresinde? Yani eğer bu yumurtayı bırakmak benim kaderimde vardıysa benim iradem nerede? Bak şimdi kardeşim. Az önce izlediğiniz sahne var ya. İşte insanların kader konusunda en çok takıldığı yer tam da burası. Madem Allah biliyor o zaman benim iradem nerede diyorlar. Aslında soru güzel. Sormakta hiçbir sıkıntı yok. Ama cevap yanlış yerde aranıyor. Çünkü kader denilince çoğu insan Allah bizi zorla bir şeyleri yapmaya mecbur bırakıyor zannediyor. Halbuki kader öyle bir şey değil. Üstad Hazretleri bu meseleyi tek cümlede öyle çözmüş ki insan bir anlayınca yıllardır kafasını kurcalayan düğüm bir anda çözülüveriyor. Bak şimdi dikkat et. Şimdi sana kaderin ne olduğunu çok basit bir misalle anlatacağım. Şimdi kader Allah'ın ne kudretidir ne de iradesidir. Neyidir? İlmidir. İlmi. Nasıl olacak? İlmiyle biliyor, yazıyor, yazdığı için de oluyor. Sen yapacağın için yazıyor. O yazdığı için sen yapmıyorsun. Sen yapacağın için yazıyor. Dedi daha somut bir örnek verebilir misin? Dedim bak karşıda bir birahane var. Bak dedim bir birahane var. Orada birisi içmiş şimdi dedim. Ha düştüm ha düşeceğim. Sen de arkadaştan diyorsun ki bak Ayşe bu salak düşecek çok içmiş. Der demez adam şuradan düştü. Kafasını kolona vurdu. Düştü öldü beyin kanamasından. Polisler geldi. Kim öldürdü bunu? Ben seni gösteririm dedim. Bu öldürdü. Neden dedi ben öldürmüş olayım? Düşecek dedin düşürdün adam. Niye dedi ben düşürmüş olayım? Düşecek dedin. Düşecek demekle düşer mi? İşte kader bu dedim. Sen onun düşeceğini bildin. Neyle bildin? İlminle bildin. Bir öküz olsaydı bilmezdin. Onda ilim yok çünkü. Ha. İlminle bildin. Senin bildiğin için o düşmedi. Düşeceği için sen bildin. İşte kader bu. Asıl değil mi? Allah bereket versin. O kader ilim nev'indendir. Sözü var ya meseleyi hallediyor işte. Kader ilim nev'indendir. Kader Rabbimizin ilmi, iradesi, kudreti değil. İlmi nasıl olacak öyle biliyor. Bildiği için oluyor. Yapacağın için biliyor, bildiği için de oluyor. Yani kaderin burada en ufak bir insanı bağlaması yok. Sen kendin istiyorsun, kendin kaderini yazdırıyorsun. Hatta üstad bir yerde diyor, hangi amelinizle kadere fetva verdiniz? Kadere fetva bize böyle yazdı, sizi böyle yaptı ya. Bak bunu ben kaç yerde anlatıysam hiç kimse itiraz etmedi. Ve herkes de memnun oluyor. İşte mesele bundan ibaret kardeşim. Allah bildiği için sen yapmıyorsun. Sen yapacağını Allah ezeli ilmiyle bildiği için kaderde yazılıyor. Yani kader seni zorlamıyor. Sen iradenle tercih ediyorsun. Rabbimiz de ezeli ilmiyle bunu biliyor. Onun için kaderi bahane edip suçu Allah'a atmak da olmaz. Benim kaderim böyleymiş deyip tembelliğe sığınmak da olmaz. İnsan kendi tercihinden mesuldür. İşte Risale-i Nur'un anlattığı kader anlayışı budur. Kader Allah'ın iradesi değil. Kader Allah'ın ezeli ilmidir.